Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki yeni bir teknoloji daha çıkmasın ve bize ulaşmasın. Arkadaşlar biliyorsunuz bu GR4 Greentek cihazı hakkında bir video atmıştım. Bundan 20-22 gün önce diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Bu cihaz çıktığı zaman ilk tanıtım videosunu gördüm. Ve YouTube kanalımda da paylaştım. Aynı zamanda cihaz için çok arkadaşlarımız yorum yaptı. Abi bir alalım deneyelim nasıl bir şey diye bir görelim diye. Biz de o zaman yaklaşık 22-23 gün önce bir ön sipariş geçtik. Ön siparişte bize bugün ulaştı. Ben de bugün sizlere güzel bir video yapıp cihazın detaylı bir şekilde size göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz Greentek çok güzel bir marka. Hele hele bu son bir yılda gayet güzel, başarılı işler yapmaya başladı. Ben de biliyorsunuz ki eskiden çok farklı cihazlar kullanıyordum. Bu markayı tanıdığımda ilk önce ben de böyle biraz daha doğrusu baktım. Ön yargılı baktım. Daha sonra denediğimde gerçekten de başarılı ve kaliteli cihazlar yaptıklarını gördüm. O yüzden Greentek'ten devam etmeye çalışıyorum. Tabii daha güzel cihazlar çıkarsa, daha kaliteli cihazlar çıkarsa neden kullanmayalım? Sonuçta bizim işimizi gören cihazlar her zaman bizim için iyidir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir logomuz var. Görüyorsunuz Greentek GR4 Greentek diye ve kaliteli bir çanta geldi. Bu kadarını ummuyordum açıkçası. Çantalar bayağı kaliteli. Görüyorsunuz kumaşlar falan. Yani adamlar kaliteye özen veriyor diye düşünüyorum. Cihazda da olsun, malzemelerinde de olsun. Bakın mesela şimdi böyle ayrı iki tane muhteşem çanta. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi portatif, istediğiniz yere alın taşıyın yani. Alın böyle yanınıza, arabanıza atın. İstediğiniz gibi taşıyın. Gayet güzel ve başarılı buldum açıkçası. Bu yandaki de yine dedektörün bobini olsun, işte kol dayaması olsun, onun gibi aparatları olan bir çanta. Şimdi arkadaşlar detaylara geçmeden önce şöyle çantaları bir göstereyim. Bakın bunu mesela kolunuza asıp istediğiniz gibi arazide gezebilirsiniz. Bu da dediğim gibi elinize alın. Böyle bilgisayar çantası gibi güzel, başarılı bir sistem diye düşünüyorum. Tabi yorumlarda sizin de eksik bulduklarınızı, kalitesiz bulduklarınızı, ne tarafı daha eksileri, artıları bunları yazarsanız tabi bizleri de memnun edersiniz arkadaşlar. Sonuçta biz de bunları sizler için kaliteyi göstermeye çalışıyoruz. Kaliteli ürünler kullanmaya çalışıyoruz ve biliyorsunuz ki bu define işlerinde kalitesiz oldu mu her zaman yolda bırakıyor ve biliyorsunuz ki boşu boşuna uğraştırıyor diyebilirim. O yüzden kaliteden şaşmayın. Yani biraz pahalı olabilir. Şöyle söyleyeyim hani şimdi araziye çıktın elinde bir cihaz var seni her yerde yanıltıyorsa bu cihazın sana bir faydası yok açıkçası. Belki biraz daha pahalı olabilir ama seni yarı yolda bırakmıyorsa böyle baktığın yerlerde sana bir şeyler kazandırıyorsa bu da senin artın olur yani onu da söyleyeyim. Şimdi detaylara gireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir çantalarımızı bırakalım. En baştan başlayalım şöyle. Çantamızı şöyle yakından bir görelim. Kaliteli olduğu her yerinden belli zaten. Şimdi şu şekilde bir açalım çantamızı. Arkadaşlar gerçekten müthiş bir cihaz. Müthiş bir performans diyebilirim. Şimdi burada neyimiz var? Şöyle bir yeraltı görüntüleme bobinimiz var arkadaşlar. Gayet kaliteli. Gördüğünüz gibi mesela burası bile lastik yani bakın. Yere vurduğunuz zaman herhangi bir şey olmasın diye her şeyi düşünmüşler yani. Şimdi burada dedektörümüzün ana ünitesi var. Burada zaten evraklarımız, şarj aletimiz biliyorsunuz sabit bir şekilde geliyor. Şimdi burada dedektörümüzün ana ünitesi
Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdi burada hem ana üniteden yönetebilmek hem de her şeyi telefondan yönetmek gerçekten muazzam olmuş. Bakın bunu bu şekil veya bu şekil açıyorsunuz. Burada zaten start butonumuz var şey için, yeraltı görüntüleme için veya dedektör için reset atabiliyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde açtınız veya bu şekilde açtınız. Yapmanız gereken olay şunu bu şekil kıvırmanız. Bakın herhangi bir şeyde böyle düşmez. Yani bunu bir tık daha böyle sıkabilirsiniz. Daha böyle sağlam olabilir. Yani bu iki modlu olduğu için bakın şu şekil tuttu mesela. 2 kere kıvırdınız böyle. Gördüğünüz gibi hiç oynama yapmaz. Bu da güzel düşünülmüş bir şey. Ana ünitemiz bu şekilde. Yeraltı görüntülememiz bu şekilde. Şimdi ana ünitemizi şu şekilde bir açalım. Böyle basılı tuttuğumuz zaman ana ünitemiz görmüş olduğunuz gibi Gruntek yazısı üzerinde hemen çıkıyor. Şimdi burada bakın dedektörü ne kadar akıllı ve yapay zeka üzerine çalışan bir sistem yapmışlar. Mesela şu an hiç bobin yok değil mi? Bobinler takılı değil. Hiçbir mod çalışmıyor, görüyor musun? Her şey boş. Sadece ayarlar ve dosya bölümü çalışıyor. Gerçekten müthiş yapmışlar ha. Ayarlar menüsüne girdiğimiz zaman burada ses, titreşim, parlaklık, dil gibi, saat gibi, tarih gibi, fabrika ayarlarına geri dönme, cihaz hakkında bilgiler gibi bu şekilde ayarlara bakabilirsiniz. Burada da yine normalde telefona kaydettiğiniz dosyaları görebiliyorsunuz. Burada da yine o dosyaları görebiliyorsunuz. Bayağı başarılı diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bobinimizi bir takalım şöyle. Bakın bobinimizi takabilmemiz için yine burada bir çentik yapmışlar. Görüyorsunuz değil mi? Burada da bir çentiğimiz var. Gayet bunu bu şekilde tak yerine oturuyoruz. Ondan sonra bu şekilde çeviriyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve olay bitiyor. Bakın burada 3G hemen geldi. Canlı arama geldi. Pinpointer modu geldi. Görüyor musun arkadaşlar? Direkt sisteme bağlandı. Bakın şimdi burada da şöyle bir şey var. Yine buradan yine GR portala giriyoruz. Otomatikmen buradan bağlanıyor. Bakın cihazımız bağlanıyor. Cihazımız burada canlı arama, 3D, dedektör. Aynı zamanda dedektör de çalışıyor. Yani diğer A2'de de çalışıyordu ama bu biraz daha böyle negatif olmuş ve daha güzel olmuş diyebilirim. Şimdi bunu göstereceğim az sonra. Şöyle bir dedektörden devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi bağlantı hemen bağlanıyor. Telefonu kapattığımızda normale dönüyor. Bu şekilde de şöyle oluyor. Şimdi bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunu şu makinemizi kapatalım bu şekilde. Şimdi burada neler var dedik? Şarj aletimiz, işte yeraltı görüntüleme bobinimiz. Burada da ana ünitemiz var. İkinci çantamıza geçelim. Böyle ikinci çantamızı açalım. Bakalım onda neler var. Onları da göstermeye çalışacağım size. Şimdi ikinci çantamızı da açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın şimdi ikinci çantamızda hemen bir tane kolçak, yani dipçik dediğimiz, kolumuzu dayadığımız sistem. Bakın çok güzel bir şekilde yapmışlar gerçekten. Hemen bu şekilde görüyor musunuz? Oturuyor. Hemen buraya ne takmamız gerekiyor? Burada bir aparatı var. O aparatımızı takmamız gerekiyor. Çünkü burada bir ayar var. O ayarı vermemiz lazım. Bunu da takmak çok basit zaten, görüyorsunuz. Direkleri denk getirdiğimiz zaman bu şekilde dipçiğimiz takıldı. Buradan bakın bu şekilde ana üniteyi açtıktan sonra böyle kaydırabilir. Bu şekilde kolunuzu, ana üniteyi de bir kilitleyeyim. Bu şekilde rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçekten kalite konuşuyor. GR4 Gruntek. Görüyor musunuz? Logo, diz, kolçağı, yani gerçekten kaliteli yani arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman kendini hissettiriyor diyebilirim.
Evet, şimdi burada bir tane bobinimiz çıkıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. A2 gibi 3 tane bobin yok bunda. Bir tane bobinimiz çıkıyor. Bobinimiz de çok büyük bir bobin. Derin aramalarda 1,5 metreye kadar algılama yapıyor. Şimdi burada yine çentiğimiz var. Bunda da çentiğimiz var. Bu şekilde. Şöyle takıyoruz. Çeviriyoruz. Olay bitiyor arkadaşlar. Şimdi burada zaten evraklar var biliyorsunuz. Başka herhangi bir şey yok. Bunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar böyle dedektörümüzü kurduk. Bakın şimdi. Mesela şimdi buradan yine dedektörümüzü açıyoruz. GreenTech yazımız çıkıyor. Telefonumuzda G-Portal'dan giriş yapıyoruz. Bakın dedektör moduna giriyoruz. Bize soruyor. Gelişmiş arama pinpointer modu. Biz gelişmiş aramalara tıklıyoruz ve dedektörümüz çalışmaya başlıyor. Bakın burada hassasiyetimiz var. Hassasiyetimizi arttırabiliyoruz. Toprak takibi, yani toprak değiştikçe takip etmesi için onu da yine buradan ayarlayabiliyoruz. Bu GND'de bazı noktalarda biliyorsunuz ki sinyal kesiciler veya yüksek gerilim hatları falan geçiyor. Oralarda çalışıyorsanız bunu da ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi önceden ne yapıyorduk? Dedektörü kurduğumuz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle biraz sesini kısayım. Direkt üniteden bakıyorduk değil mi? Üniteden bakıyorduk ve üniteden görüyorduk. Şimdi burada herhangi bir şey yapmadan bakın bu şekilde. Mesela burada herhangi bir şey yok. Şuna gelelim. Görüyor musunuz? Direkt içerisindeki şeyi algılıyor. Şarj aleti var, dikkat ettiyseniz. Şarj aletini algılıyor bu şekilde. Şimdi böyle hassasiyeti kısabilirsiniz. Bakın hassasiyeti kıstım, en aşağıya getirdim. Bak hala algılıyor, yani görüyor musun? Hala net bir şekilde algılıyor. Gerçekten süper. Yani dışarıda şöyle söyleyebilirim, 1,5-1,70'e kadar rahat bir şekilde algılıyor. Tabi hassasiyeti çıkardığınız zaman, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hassasiyet normalde dedektörün biliyorsunuz derinlik seviyesini arttırır, düşürür. Bu çok hassasiyette mesela temiz topraklarda çalışabilirsiniz, düşürebilirsiniz, kaldırabilirsiniz, derinliği düşürebilirsiniz veya çıkarabilirsiniz, toprak takibi yapabilirsiniz, sesi kısabilirsiniz. Dediğim gibi böyle şey alanlarda, yüksek gerilim hatları, yani manyetik alanlarda bunu da GND'yi de açabilirsiniz. Şimdi dedektör konusunda bu şekil, biliyorsunuz bir şey yakaladığı zaman hemen kırmızı bir şekilde gösterir böyle, veya burada numaraları verebilir. 62, 72 gibi güncel metal veya değerli metal gibi verebilir. Şimdi arkadaşlar buradan çıkayım. Aynı zamanda burada yine pinpointer modu da var. Bu da aynı bu şekil. Kalibre yapar ve çalışır, görüyor musun? Derinlik. Yani bu telefonu aynı zamanda bir şey gibi, ünite gibi düşünebilirsiniz. Mesela arkadaşınız orada arama yapıyor. Siz buradan yaklaştın, geri git, ileri git gibi konumlarda verebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada A4'e benzeyen sadece bir modu. Şimdi onu da göstereceğim size. Şimdi burada dedektör modunu öğrendik. Yani metaller ayrım yapabilir. İşte hangi metal daha derinlik ölçebilir. Şimdi burada da yine bağlandığımızda 3G taramayı biliyorsunuz. Canlı arama var mesela. Bunda canlı bir şekilde arama yapabilir. Bakın bu şekilde veya bu şekilde arama yapabilir. Veya 3D arama yapabilirsiniz yine. A2'de olduğu gibi. Buradan işte seçersiniz. 5'e 5, 10'a 10 şeklinde. Bu şekilde seçebilirsiniz. Ve burada yine mandal var biliyorsunuz. Mandala basaraktan
böyle aramalar gerçekleştirebilirsin. Ama bu biraz daha gelişmiş A2'ye göre diye düşünüyorum. Çünkü ölçümleri biraz daha hızlı. Yapay zeka da katmışlar büyük ihtimal buna. Ölçümleri biraz daha hızlı veya A2'de buna göre daha gelişmiş olabilir. Tam net değilim çünkü hani arazide kullanmadığım için net konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan çık diyelim. Yine buradan pinpointer modunu kullanabilirsiniz bunda. Bu şekilde. Bakın mesela bu şekilde pinpointer modunu, abi adamlar çok güzel yapmış gerçekten cihazı. Tebrik ediyorum yani, ellerine kollarına sağlık. Kaliteyi gerçekten konuşturmuşlar. Şimdi şöyle bir Anonity'ye gelecek olursak eğer, mesela bu 3D'de şöyle dedektörde göstereyim. Telefon kullanmayacaksanız bu şekilde. Telefon kullanmayacağım ben diyorsam, bakın burada iki tane seçenek var. Bir tanesi dedektör gelişmiş. Dedektör gelişmiş diyor. Bir tanesi de hızlı. Yani hızlıya bastığınız zaman hızlı kurulum olur. Hemen her şeyi ayarlar ve direkt girersiniz olaya. Gelişmiş dediğimizde de yine de burada aynı A2 gibi. Şöyle aşağıya bastığımızda bakın mesela şurada ne var? Hassasiyet. Hassasiyeti çıkarabilirsiniz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Toprak takibini açabilirsiniz. Zil sesi seviyesini düşürebilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle baktığınızda burada da görüyor musunuz? Sayısal olarak, rakamsal olarak size verir. Ve ses açarsanız sesinin de bu şekilde gördüğünüz gibi net bir şekilde algılar. Görüyor musunuz? Sayısal olarak değerleri de verir. Aynı zamanda değerli olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Şurada kırmızı değersiz diyor bak. 99. Görüyor musun arkadaşlar? Değerli veya değersiz gibi. Değersiz diyor mesela buna. Veya değer bak. Burada değersiz diyor. Görüyor musunuz? Kırmızı veriyor. Bu tarafa doğru verseydi şuradaki yeşil yanacaktı. O da değerli olurdu. Bir de şuna bakalım. Şöyle. Bakın bunda değerli gibi sanki. Aynen. Bunda değerli olarak veriyor ama çok az veriyor. %4, %5 veriyor. Hani değerleri de ona göre ölçüp biçebilirsiniz ve değerlendirebilirsiniz. Şimdi buradan başka neler yapabiliriz? Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Buradan çıkayım. Hızlı. Hızlı dediğimiz zaman ne oluyor? Ona bakalım bir. Hızlı dediğimiz zaman da bu şekilde yine kurulumu oluyor. Değerli diyor bak. %29 değerli olarak veriyor. Görüyor musun? Arkadaşlar. Ya gerçekten standartlara çok güzel uymuş ve adamın hissiyatı gerçekten güzel arkadaşlar. Burayı da vurmuşuz bak, görüyor musun? Daha bir bahçede dolandım. Hemen yaralamışız. Şimdi hızlı dedektör dedik. Bir de yeraltı görüntüleme olarak bakalım bir ne gibi performanslar veriyor bize. Şimdi 3D dedik. 3D sıralama, sağ sol, zipsak, otomatik, 5 adım. Size bütün her şeyi buradan veriyor zaten arkadaşlar. Buradan bir çıkalım. Burada canlı arama dedik. Canlı aramada da yine gördüğünüz gibi mesela telefonun üstündeyim şu an. Kırmızı veriyor, görüyor musun? Aslında değersiz yani. Değersiz bir metal. Bakın burada oynama yapıyor. Bak telefonun üstünde gezdiriyorum. Oynama yapıyor gördüğünüz gibi. Bu canlı arama. Pinpointer moduna girelim. Pinpointer moduna giriyorum. Bakın pinpointer modunda da yine hassasiyet 5'te. Hassasiyeti arttırabilirsiniz. Bak kaça kadar çıkıyor? 10'a kadar çıkıyor. Mesela
Şöyle dediğimizi düşün. Bu şekilde. Yaklaştığınızda net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Güzel bir cihaz diye düşünüyorum. Bayağı kendini geliştirmiş. Portatif. Yani o kadar az önce de bahsettiğim gibi hemen böyle kıs. Çantana at yani. Şöyle bunu da sök. Ne kadar portatif, görüyor musun? Sanki böyle şey gibi, çantanın içine at. Çıkar. Hemen kur. Saniyede işine devam et. Gördüğünüz gibi cihazı size kısaca anlatmaya çalıştım. Tabi bunu sahada deneyeceğiz. Derinlik olsun, işte gelişmişlik olsun. Bunları sizlere zamanla paylaşacağız. Aynı zamanda A2 ile arasında ne gibi farklar var, onları da konuşacağız. Cihaz böyle bir cihaz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Özelliklerini size yansıtmaya çalıştım. Hani bana sorursanız, benim yorumumu soracak olursanız, bence kaliteli ve güzel düşünülmüş bir cihaz. Birincisi portatif, ikincisi sistem olarak iyi çalışması, sizi yanıltmaması. Bunlar bizim için önemli olan şeyler, biliyorsunuz. Normalde bir cihaz alıyoruz, bir sürü paralar veriyoruz. Hem sağda yanıltıyor, hem işte ne bileyim değişik yerlerde yanıltıyor. İşte derinlik olsun vermiyor. Bu aynı zamanda 1,5 metreye kadar inebilen bir derinliğe sahip. Dediğim gibi portatif olması, kullanışlı olması, sahada bizi yanıltmaması önemli. Yani bunu ilerleyen dönemlerde de sizlere paylaşacağım. Şimdilik diyorum, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Yeni videolarda, yeni bir teknoloji çıktığında tekrar beraber olmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Selametle kalın.